Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iPhone 16 Pro'nun kutu açılışını yapıp ön incelemesini yapacağız. Elimde tuttuğum iPhone 16 Pro'nun 256 GB'lık ve siyah olan versiyonu. Ben aslında çöl titanyumu tercih etmiştim ama çok fazla yoğunluk olduğu için çok ileri bir tarihe teslimat tarihi verdi. Bir süre bekledikten sonra kararımı değiştirip siyah almaya karar verdim. Pro modellerinde bu sene 4 renk mevcut. Siyah titanyum, natural titanyum, beyaz titanyum ve çöl titanyum olarak geçen renklerle satılıyor. Hemen kutuyu açalım ve içeriğine bakalım. Zaten Apple kutu içeriğinde yine biraz sadeleştirmeye gitti. Daha önce kutulardan çıkan ne yapacağımızı bilmediğimiz Apple sticker'ı artık bu kutulardan çıkmıyor. Evet, kutudan gördüğünüz gibi siyah iPhone'umuz çıktı. Bu arada arkadaşlar bu siyah daha böyle fümeye çalan bir renk. Benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Kutuda bunun dışında gördüğünüz gibi artık sadece kablo ve sim kartı çıkartmak için kullanılan alet var. Kablo iPhone 15'lerde olduğu gibi yenilendi. Yeni kabloyu göndermişler tabii ki. Örgü kablo. Birkaç kutu açılışında sanki içinde kitapçıklar olduğunu da görmüştüm ama benim kutumdan çıkmadı. Ben de onları koymasalar da olur diye düşünüyordum. Ki zaten Apple onu da koymamış. Artık gerçekten çok sade bir kutu içeriği var. Hemen ön kabı da açalım. Ve ekranı görelim. iPhone 15 Pro ailesiyle gelen eylem tuşu yine iPhone 16 Pro'da da yerini alıyor. Bunu ilk kez deneyimleyeceğim ama ben sessize al switch'inden aslında memnundum. Toplantı esnasında hiç telefona bakmadan switch'i geriye doğru ittiğinizde telefonunuzu sessize geçtiğini biliyordunuz. Bunun kullanımı da bakalım aynı rahatlığı verecek mi? Bu sene yeni olarak gelen bir de kamera denetimi tuşu var. Kullanımda bize sağladığı kolaylıkları da birlikte inceleyip göreceğiz. Ben bu sene aslında Pro Max ailesinden bir telefon almayı düşünüyordum. Ama Pro Max ailesi ve Pro ailesi biliyorsunuz birazcık daha büyüdüler. Pro Max'in 6.7 inç olan ekran boyutu 6.9 inçe. Pro'nun 6.1 inç olan ekran boyutu 6.3 inçe çıktı. Benim isteğim de birazcık daha büyük bir ekran kullanabilmekti işin aslı. Cepte taşıma kolaylığından dolayı Pro'yu tercih etmeye karar verdim. Ayrıca bu sene iPhone 15 Pro'da başlayan kameralarda bir değişim vardı. iPhone 15 Pro Max 5x zoom yapabilirken iPhone 15 Pro 3x zoom yapabiliyordu. Bazı özelliklerden kısılmıştı. Ama bu sene iPhone Pro ile Pro Max arasında herhangi bir fark yok. Tabii ki ekran boyutunda ve batarya boyutunda olan farktan bahsetmiyorum. Ekran boyutu büyük olduğu için batarya için daha fazla bir alan kalıyor ve haliyle daha büyük bir batarya konulabiliyor Pro Max'lere. Cihaz elime aldığımda kesinlikle daha ince hissettirdi. Ben 14 Pro Max'ten bu telefona geçtim. Çok daha ince, çok daha kibar. Ama ekrandaki 0.2 inçlik büyümeyi çok fazla hissettiğimi söyleyemeyeceğim. Yine Apple kenarları incelttiğini söylüyor ama ya bence hala yeterli incelikte değil. Hatta belki birkaç senedir hiç kenar olmamasını bile bekliyoruz. Onun için buradaki yapılan şey de bana çok çarpıcı gelmedi. Titanyum çerçeve biliyorsunuz ilk olarak iPhone 15 Pro ailesinde kullanıldı. O günden bugüne birazcık böyle heyecan yaratsa da ben işin aslı iPhone 14 Pro'daki paslanmaz çelik kenarları çok daha seviyordum ve çok daha şık buluyordum. Ama buradaki görüntü de tabii ki kesinlikle yeterince zarif ve şık görünüyor. Şimdi hemen telefonu aktarmaya geçiyorum. Bununla ilgili ayrı bir video da hazırlayacağım. Bu videonun çok uzamasını istemediğim için o kısmı burada göremeyeceksiniz. Ama eğer telefon aktarma ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa kanalıma girip o videoya da bakmanızı öneririm. Telefonumun aktarımını tamamladım ve size iPhone 16 Pro ailesine gelen tüm yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Tabii yine en dikkat çekici özellikler kamera tarafından geldi. Zaten birçoğumuz da iPhone'ları kameralarından dolayı tercih ediyoruz. iPhone 16 Pro'nun tanıtımında öne çıkan özelliklerden bir tanesi de kamera kısmına 4K 120 FPS'nin gelmiş olmasıydı. Bunun önemi ne diye düşünürseniz bu sayede artık 4K çekilen videolar daha sonra yavaşlatılabilir. Bu da daha sinematik, daha hoş göze gelen görüntüler, videolar elde etmek için önemli. Ayrıca artık ultra geniş kamerada 48 megapiksele kadar destek verebilecek.
Bu sayede artık 0.5'e geçerek çektiğimiz fotoğraflar çok daha kaliteli olacak. Tabii bu makro çekim kısmını da etkiliyor. Artık makro çekimde de 48 megapiksele varan boyutlar sağlanıyor. iPhone 16 Pro ailesi artık zoom konusunda da çok daha iddialı. 5x optik olmak üzere toplamda 25x zoom yapabiliyor. Apple Intelligence çok heyecan verici olsa da onunla ilgili henüz bir ekstra özellik yok. Muhtemelen 18.1 sürümünden itibaren bir şeyler görmeye başlayacağız. Ama maalesef ülkemizde bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekebilir. Apple bu telefonda yine ön camında tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olduğunu söylediği yeni nesil bir Ceramic Shield kalkan kullandığını söylüyor. Ve daha önceki modellerde olduğu gibi IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Yani 30 dakikaya kadar 6 metre derinlikte suya dayanabileceğini söylüyor. Tabii bu benim çok denemeyi tercih edeceğim bir özellik değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Telefonunuz ilk aldığınız günkü dayanıklıkta olmayabilir. Ve bence böyle bir riske girmeye de gerek yok. Bir iyileştirmede hızlı şarj tarafında kablosu olarak artık 25 Watt'a kadar şarj olabiliyor. Ama hala tabii ki maalesef Android telefonların gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 14 Pro'dan beri 120 Hz ve 2000 nite çıkan ekran parlaklığında ise herhangi bir değişim yok. 16 Pro yine harika bir işlemci olan A18 Pro ile geliyor. Ve bu işlemci 14 Pro'ya göre %30 daha hızlı. GPU tarafında ise %40'a varan bir artış olduğu söyleniyor. Bu telefonun bu işlemciyle yaparken zorlanacağı herhangi bir işlem yok. Açarken zorlanacağı herhangi bir oyun yok. Ve uzun sürede bence böyle kalacak. Artık zaten 15'ten itibaren Pro modeller oyun konsollarıyla neredeyse aynı kütüphaneye sahipler. Mesela burada gördüğünüz Assassin's Creed Mirage gibi oyunları 14 Pro veya Pro Max ile oynayamazsınız. Bu tarz oyunları oynayabilmeniz için 15 Pro veya 16 Pro ailesinden bir telefona ihtiyacınız var. Yine şu anda ekranda gördüğünüz Resident Evil Village oyunu da normalde PlayStation 4 ve 5 konsoluna gelen bir oyun. Ama gördüğünüz gibi telefon hiç zorlanmadan bu oyunu da açabiliyor. Telefona Bluetooth'la Xbox veya PlayStation kolu bağlayıp görüntüyü de bir kablo yardımıyla televizyonunuza aktararak iPhone 16 Pro'nuzu bir oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. Fotoğraflarla ilgili bence en büyük değişikliklerden birisi de artık bu kısımda stiller olması. Bu stiller arasında fotoğrafı çekmeden önce veya sonra da geçiş yapabiliyorsunuz. Ve artık bu geçişi şu arkada alt tarafta gördüğünüz kısımda parmağınızı dolaştırarak yapabiliyorsunuz. Bakın rengi nereden nereye kadar götürdüğünü özellikle görmenizi istiyorum. Şu an bakın rengi tamamen aldı ve burada da tamamen büyük bir doygunluk sağladı. Burada ekstra hiçbir ayarla uğraşmadan kendi istediğiniz şekilde fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Bu olay gerçekten benim çok hoşuma gitti ve artık 16 Pro kullananların fotoğrafları muhtemelen gerçekten çok daha güzel olacak. Çok daha canlı renklere sahip olacak. Bir diğer güzelliği de eğer yaptığınız bu stillerden vazgeçerseniz daha sonrasında da bu düzenlemeyi yapabiliyorsunuz. Yine bakın stil kısmına girdiğinizde burada istediğiniz stile tekrar getirebilirsiniz. Orijinal haline veya başka bir stile dönmek bu kadar basit. 16 Pro'da mikrofon kısmında da çok önemli gelişmeler var. Artık üstünde 4 tane dahili mikrofon var ve videoları çektikten sonra 3 farklı modda bunları deneyimleyebiliyorsunuz. Sesle ilgili bu ayarlara şu alttaki yine düzenleme moduna basarak ulaşabilirsiniz. Buna bastıktan sonra alt kısımda çıkan ses mixi kısmından standart, kadraj, stüdyo ve sinematik seçeneklerinden istediğiniz herhangi birisini seçebilirsiniz. Burada kadraj kısmı gerçekten çok çarpıcı. Ekranda ne görüyorsanız onun sesini kaydediyor. Diğer sesleri tamamen neredeyse kısıyor. Stüdyo ise dışarıda bile sanki bir binanın içindeymişsiniz gibi seslerinizin daha net olmasını sağlıyor. Sinematik ise birazcık daha dıştan aldığı seslerle sinematik bir etki yaratmaya çalışıyor. Ses konusunda 4 dahili mikrofonla gerçekten güzel bir iş çıkarmışlar. Özellikle kadrajın
Geri kalan sesleri silmesi gerçekten çok şaşırtıcı. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Lezzet Sepeti'ne abone olmayı unutmayın. Araya reklam aldık. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Araya reklam aldık. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Lezzet Sepeti'ne abone olmayı unutmayın. Araya reklam aldık. Yeni ses mixi özelliklerini göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi eşimden de bir şeyler söylemesini isteyeceğim. Lezzet Sepeti'ne abone olmayı unutmayın. Araya reklam aldık. Gördüğünüz gibi stüdyo ses modunda artık sesler çok daha net. Kadrajda da arka tarafta kalanların sesini tamamen silebiliyor. Ayrıca uzun süredir kullandığım yaka mikrofondan artık yeni mikrofonlar sayesinde kurtulabilirim. Siz de şimdi yaka mikrofonuyla ve iPhone 16 Pro'nun kendi mikrofonuyla kaydettiği sesleri göstereceğim. Sizce hala yaka mikrofonu kullanmaya gerek var mı? Sizin yorumunuzu gerçekten merak ediyorum. Şu anda sesimi iPhone 16 Pro kendi mikrofonlarıyla kaydediyor. Ve sesi daha iyi hale getirebilmek için ses mixi özellikleriyle de değişiklikler yapacağım. Genelde vlog çekerken de kamerayı bu şekilde kullanıyorum. Ve dışarıda da yine böyle gürültüler, çeşitli sesler olabiliyor. Şu anda ise sesimi uzun süredir kullandığım fiyat performans mikrofon olarak geçen basit bir yaka mikrofonundan alıyorsunuz. Dediğim gibi çok pahalı bir mikrofon değil, çok fazla özellikli bir mikrofon değil. Bu arada iPhone'un gece çekiminde nasıl olduğunu da görüyorsunuz. Hala daha ekranda o alakasız parlaklıklar var. Bakın şu an ağacın ortasına gelen mesela. Bu parlaklıklardan iPhone bir türlü kurtulamadı. Batarya konusunda da Apple iPhone 16 Pro Max'in 33, iPhone 16 Pro'nun ise 27 saate kadar video oynatabildiğini söylüyor. Bu iki telefonun da 15 Pro ailesine göre 4'er saatlik bir iyileştirme yaşadığı anlamına geliyor. Özellikle Pro Max'in batarya konusu zaten gerçekten çok güçlüydü. Çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Bu arada çok fazla üstünde durulan bu tuş benim beklediğimden daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ki bir kere basıyorsunuz ve direkt fotoğraf çekme kısmı geliyor. Çoğu kullanıcı işte bunu alışmak gerekecek, biraz zor alışmak falan gibisinden bir şeyler söylemiş ama ya burada bakın yarım basmayla tam basma arasındaki fark gerçekten çok bariz bir şekilde hissedilebiliyor. Yani tam basmak için, yani fotoğrafı çekmek için bayağı güçlü bir şekilde basmanız gerekiyor. Onun dışında bastığınızda, iki kere bastığınızda buradaki özellikler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Telefonla biraz vakit geçirdikten sonra bu titanyum çerçeveyi daha çok sevebileceğimi düşünüyordum. Fakat işin aslı bana o kadar ilgi çekici gelmedi. Çerçeveler konusunda sizin fikrinizi de gerçekten çok merak ediyorum. Bana hala 14 Pro'daki bu paslanmaz çelik tasarım çok daha elitmiş gibi geliyor. Buradaki tasarımsa yani titanyum olması falan ilgi çekici gelmişti ama elime alınca çok da bir numarası yok gibi hissettim. Tabi burada çelikte de çok fazla parmak izi kalıyor. Maalesef çok lekeli görünüyor. Bakın şu an hemen görebiliyorsunuz. Bu 16 Pro'da bu parmak izi birazcık daha önüne geçilmiş gibi görünüyor. Tabi şu an hissedilir derecede 14 Pro'nun daha ağır olduğunu da söylemem gerek. Bu titanyum yapı sayesinde muhtemelen telefonun birazcık daha hafiflemesini de sağlamışlar. 16 Pro'nun büyüyen ekran boyutunu iki telefonu yan yana getirmeden hissetmek çok da kolay değil. Apple özellikle çerçeveyi inceltip ekranı büyüttüğünü çok vurgulasa da kılıfı taktığınızda önceki serilerden çok da farklı görünmüyor. Eylem tuşu da benim için yeni bir tuş. Çünkü ben 15 Pro ailesini almayı tercih etmemiştim. Biraz kullandıktan sonra belki bu tuşa alışırım diye düşünüyordum ama çok kolay olmayacak gibi. Çünkü buradaki switch'i arkadaşlar toplantıdayken cebinizden hiç çıkarmadan ileriye doğru ittiğinizde telefonun sessize geçtiğini biliyordunuz. Burada ise arkadaşlar basılı tutuyorsunuz. Eğer sessizdeyse sesliye, seslideyse sessize geçiyor. Yani bir ekrana bakmanız gerekiyor gene de hangi modda olduğunuzu görmek için. O açıdan ben bu eylem tuşunu sevmedim. Tabii ki farklı özellikler de atanabiliyor ama yani telefonun üstünde sadece sesi açma kapamaya yarayan bir tuşun olması bence gerçekten güzel. Şu anda iPhone 16 serisi 64.500 TL'den başlarken Pro ailesinin fiyatları ise 83.000 TL'den başlıyor. Elimde gördüğünüz 256 GB'lık versiyonun fiyatı ise 88.000 TL.
iPhone 16 Pro ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.